Selamlar cehennem sakinleri. Ben Masalcı Dede ve bugün Hazbunütel evreninin en karanlık, en mistik ve en büyük gizemlerinden birini çözüyoruz. Habil cennette ise kardeş katili Kabil nerede? Hazbunütel ve Halavobos aynı evrende geçiyor değil mi? Ama birini cennette görüyoruz, diğerini cehennemde bile görmüyoruz. Bu bir tesadüf mü? Hayır arkadaşlar, bu Kabil'in Tanrı tarafından verilen o lanetli, o ölümsüz cezasını dünyada çektiği anlamına geliyor. Hazır olun, bu sadece bir Hazb'ın karakter analizi değil, aynı zamanda Kabil'in binlerce yıldır dünyada neler yapmış olabileceği üzerine devasa, okült bir spekülasyon yolculuğu. Bu noktada Kabil'in nerede olduğu, neden Halavobos evreninde gözüktüğü, dünyada neler yaptığı, Lucifer ve Lilith ile olan bağlantısının ne olduğu ve en önemlisi ise bizim karşımıza ne zaman çıkacağını konuşacağız. Kahvenizi ve çayınızı kapın ve arkanıza yaslanın. Çünkü derinlere dalıyoruz. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve teoriler için yorumlarda fikirlerini belirtmeyi unutma. Katıl üyesi olarak hem kanala maddi destek verebilir hem de videoları daha erken izleyebilirsin. Her cumartesi saat 8'de yapmış olduğumuz canlı yayınlara da katılmayı unutma diyerekten ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Önce cennetteki melekler kısmına odaklanalım. Hazbunütel'in 1 ve 2. sezonunda cenneti ve elbette ilk insan Adem'i gördük. Habil ise tarihsel olarak cennette varlığı onaylanan ilk cinayetin kurbanı olan karakterimizdir. Kısaca lore'u hatırlayalım. Habil yani çoban ve Kabil yani çiftçi Adem ve Havva'nın oğullarıydı. Tanrı Habil'in sunduğu kurbanı sürüsünden olanı kabul ediyor ama Kabil'inkini toprak ürününü reddediyordu. Kıskançlık ve öfke patlaması Kabil insanlık tarihinin ilk cinayeti işleyerek kardeşi Habil'i öldürmesiyle sonuçlanmıştır. Şimdi Habil'in psikolojisi ve yerine odaklanmakta fayda var. Habil bu evrende saf ve masum bir kurban ruhunu temsil ediyor. Cennette olması ruhunun tamamen arınmış ve Tanrı katında kabul görmüş olduğunun kanıtıdır. Psikolojisi muhtemelen huzurlu, affedici ya da tam tersi kardeşinin ihanetinin travmasını içinde saklayan sessiz bir figür olabilir. Hatta bir lore tartışmasına göre Adem cennete ilk giren insan ruhu olduğunu söylüyor. Ama Habil daha önce öldü. Bu da Habil'in ruhlarının cennette kabul edilme kurallarını değiştiren özel bir istisna olduğunu ya da Adem'in her zamanki gibi kibirli bir yalancı olduğunu göstermekte. Şimdi gelelim asıl soruya. Habil cennette cehennem günahkarlarla dolu, peki ilk ve en büyük günahkar neden ortada yok? Kabil'in laneti ölümsüz serserilik muhabbetine gelelim. Kabil cinayetten sonra en ağır cezayı aldı. Ama bu ceza onu ne cennete ne de cehenneme gönderdi. Tanrı Kabil'i koruyan bir işaret koyarak şunu buyurdu: "Artık toprağa işleyemeyeceksin ve yeryüzünde ölümsüz, göçebe bir serseri olacaksın." Bu bizim teorimizin kilit noktasıdır arkadaşlar. Şimdi hüküm alanına bakacak olursak Kabil'in cezası sadece dünya düzleminde geçerlidir. Ölümsüzlük ve hapsolmayı da katarsak o ne bir günahkar ne de bir cehennem doğumlu iblis. O iki dünya arasında sıkışıp kalmış, dünyaya bağlanmış lanetli bir varlıktır. Şimdi gelelim cevaba. Halavobos'la bağlantısına. Eğer Kabil Vivizipop evreninde bir yerde görünüyorsa bu yalnızca dünyaya geçişinin açık olduğu yerde olmalıdır. Yani doğru tahmin ettiğiniz üzere Halavobos'un ta kendisinde. Halavobos evreni cehennem iblislerinin dünyadaki hayatına odaklanır. Eğer Kabil bu evrende bir rol alacaksa o dünyanın arka planında iblislerin çağrıldığı ayinlerin olduğu yerlerde veya Stolas gibi Goishi iblislerinin dünya ziyaretlerinin yakınlarında olmalıdır. Kabil 6000 yıldır dünyayı dolaşan, gölgelerde gizlenen, belki de yorgun bir figürdür. Peki bu kadar sürede neler yaptı? Burası işin en eğlenceli ve en spekülatif tarafı. Bir düşünün. Kabil 10 binlerce yıl boyunca her uygarlığı, her savaşı, her kıyameti görmüş ölümsüz bir varlık. Bu kadar zamanda neye dönüşmüştür? Teorilere göre okült lider ve sırlar kitapçısıdır.
Kabil tüm tarih boyunca biriken bilgeliği ve lanetiyle dünyadaki en gizli, en kadim tarikatların kurucusu ya da lideri olabilir. O, insanlığın ilk cinayetini işleyen kişi. Yani günahın ve karanlık büyünün kaynağını ilk bilen kişidir. Belki de Hollow Boys'ta gördüğümüz iblis çağırma ayinlerinin temellerini atan, insanlara bilmeden iblislerle anlaşma yapmayı öğreten kişi oydu. Kabil'in üzerindeki lanet onun sadece bir gezgin olmasını sağlamıyor, aynı zamanda etrafına negatif bir enerji alanı yayıyor olabilir. O, yeryüzünü kirleten, ilk kanı döken kişi olarak Charlie'nin günahkar ruhlarını adını verdiği cehennemin sakinlerinin temelini atan bir figürdür. Belki de bilmeden dünyadaki kötülüğü ve kaosu besleyerek cehenneme sürekli bir ruh akışı sağlayan, yaşayan bir günah vektörüdür. Belki de Kabil kardeşinin acısını omuzlarında taşıyan, binlerce yıldır kefaret arayan yalnız bir ruhtur. Habil cennette huzurlu olsa bile Kabil'in laneti dinmemiştir. O, dünyanın en ücra köşelerinde insanlığın günahlarını gözlemleyerek sessizce dolaşan, belki de Charlie'nin kurtuluş projesine uzaktan sempati duyan yorgun bir figürdür. Düşünsenize, bir Hollow Boys bölümünde arka planda isimsiz bir barda bir köşede tek başına içki içen yüzü gizemli bir adam görünüyor. O Kabil olabilir mi? Peki Kabil'in bu laneti nasıl bozulabilir ve hikayeye nasıl dahil olabilir? Eğer cennet ve cehennem arasındaki savaş, ki bu kaçınılmaz, dünyayı sıçrarsa Kabil zorla sahneye çıkmak zorunda kalabilir. Lucifer'ın piyonu yani Kabil mitolojiye göre Lilith ya da bizzat Lucifer ile bağlantılı teorilere sahiptir. Belki de Lucifer onu dünyadaki kaosun nihai aracı olarak kullanacaktır. İşte bu, Habil'i cennette gördüğümüz için cennet ya da cehennemde aramayı bırakmamız anlamına geliyor. Kabil Tanrı'nın emriyle bugün ve her gün aramızda, dünyada dolaşıyor. Ve eğer Hazbin Hotel ve Hollow Boys lore'u bu kadar derinlere iniyorsa, Kabil'in ortaya çıkışı sadece bir zaman meselesidir. Bir de dostlarım, sürekli olarak yorumlarda Kabil neden cennette değil veya cehennemde değil, neden gözükmüyor gibi sorular soruyorsunuz. Arkadaşlar, olayın basiti şu: Hazbin Hotel cehennemde geçiyor, Hollow Boys da cehennemde geçiyor ama Kabil nerede? Dünyada. O yüzden ancak dünyada geçmeye başlarsa bir şeyler görebiliriz. O noktada Hazbin Hotel'de Kabil'i görmemiz mümkün değil. Biliyorum, son kısmı buna eklemek zorunda kaldım ama sürekli yorumlarda aynı şeyi gördüğüm için eklemek mecburiyetinde kaldım. Neyse, çok uzattım, kusura bakmayın, seviliyorsunuz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kabil okült bir lider mi, yoksa sadece pişman bir gezgin mi? Onu Hollow Boys'ta görmek ister miydiniz? Lütfen yorumlarda teori fırtınası estirin. Bu videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna cehennem ateşiyle yanan bir kalp bırakmayı ve abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki lore videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve cehennemde kalın.